Herkese merhaba, ben doçent doktor Şafak Karaçay. Yeditepe Üniversitesi Hastanelerinde çocuk cerrahisi uzmanı olarak çalışıyorum. Bugün sizlerle aslında toplum içerisinde çok bildik, çok tanıdık bir konudan bahsedeceğiz. Bu sünnet. Toplumumuzda artan yıllarla birlikte aslında dinsel sebeplerin yerini yavaş yavaş bilimsel nedenler doldurmaya başladı ki bu güzel bir gelişme aslında. Sadece bizim toplumumuzda değil, Müslüman tüm toplumlarda ve bununla birlikte Yahudi toplumlarında aslında yüzyıllardır sünnet yapıla gelen bir işlem. Ancak dinsel kökenleriyle birlikte, ritüel kökenleriyle birlikte bunun bir de sağlık tarafı var. Yani sünnet yaptırmanın artık bilimsel olarak açıklanmış, ispatlanmış bir sağlık kısmı da mevcut. Bunlar nelerdir? Bunlar geçirilebilecek olan idrar yolu enfeksiyonlarına karşı koruma, cinsel yollarla bulaşabilecek hastalıkların oluşmasını engelleme, hatta penil ve servikal kanserlerin ortadan kaldırılması gibi birçok faydası ispatlanmıştır. Sünnet olmanın sağlıklı bir bireye herhangi bir zararı bulunmamakta. Artık son yıllarda yapılan çalışmalarda özellikle erkeklerin cinsel hayatı üzerine olumsuz bir etkisinin bulunmadığı ispatlanmış durumda. Birçok sebeple kanserler ya da idrar yolu enfeksiyonlarından korunma gibi birçok sebeple artık toplumda erkekler sünnet olmaktalar. Ancak bunun hayatlarına yansıyan kötü bir neticesi, kötü bir sonucu olmamaktadır. Yalnız bunlar içinde bir istisna mevcut. Bu istisna da şudur, sağlıklı bireylerde herhangi bir problem saptanmayabilir. Ancak düzgün yapılmayan, ehil ellerde yapılmayan sünnetlerde, örneğin bizler çocuklar üzerine ameliyat yapıyoruz. Çocuklarda muayene esnasında gözden kaçırılan bir takım problemlerin üzerine yapılan sünnetler tabii ki çocuklara, daha sonraki erişkin bireylere zarar verebilmektedir. Sünneti hep ben şey gibi düşünürüm, çocuklarda yaptığımız hiçbir işlem basit değil ama sünnet çok uzun yıllardır yapıldığı için çok basit, rutin, sıradan bir işlemmiş gibi görülür. Ancak bu doğru değil. Bir terzi gibi düşünün bunu. Oturan bir insanı kıyafet dikmekle ayaktaki bir insanın üzerinden ölçüm almak ve onun üzerine bu giysiyi oturtmaya çalışmak arasındaki farklılıktan bahsediyoruz aslında burada. Muayenede saptanmış bir içeri kaçan penis, gömük pipi, sağa sola dönüklük, torsiyon vesaire gibi bulguların varlığında yapmanız gereken işlem normal bir sünnet işlemi olmamalı. Bu şekilde yıllarca farklı kişilerce yapılmış olan sünnetlerin kötü sonuçlarını maalesef düzeltmek zorunda kalıyoruz. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Belki de sünnetin ehil olmayan ellerde yapılması asıl konu. Yani tek zararı belki de budur diyebiliriz. Çocuk cerrahisinde lokal işlemleri bizler çok tercih etmiyoruz. Birçok sebepten dolayı. Sadece bir aya kadar olan bebeklerde sünnet işlemi, yani yeni doğan sünneti olarak adlandırdığımız işlem lokal şeklinde yapılıyor. Geri kalan bütün dönemlerde genel anesteziyi kullanıyoruz. Neden? Bu hem daha güvenli lokal anesteziye göre hem de çok konforlu. Sebeplerini açıklayalım. Neden genel anestezi lokalden çok daha güvenli ve daha rahat olur? Sebepleri şunlar. Lokal anesteziyle yaptığınız işlemlerde her zaman için bebeğin ya da uyguladığınız çocuğun bir reaksiyon gelişmesi, bir alerjik problemin ortaya çıkması muhtemeldir. Bunun tanımlanmış rakamları vardır. Ancak genellikle bu tür yapılan işlemlerde bir damar yolu, çocuğa verilebilecek bir ilacın hızlı gitmesi için uygulanmış bir damar yolu, hatta elimizin altında bir hava yolu bile bulunmadığı için bu aslında bir riski göze alarak işlem yapmaktır. Yeni doğan bebeklerdeki süreçlerde yine yeni doğan sünnetinde lokal işlem yapılır ama genellikle steril şartlar altında, ameliyathane koşulları altında ya da gerçekten temizlenmiş ve bu iş için uygun olarak ayrılmış donanım ve ekipman sayesinde bu işlemler yapılır. Yine lokal yapıyoruz ama yine de çok rahat değiliz bu konuda. Daha güvenli yaklaşmak durumundayız. Genel anestezi diğer tarafta eskinin birçok ebeveyni korkutan, korkutucu hikayeleriyle birlikte aslında ilaçların, aletlerin, teknik ekipmanın ve tüm ekibin aslında gelişmesiyle birlikte gerçekten bizler için kaçırılamaz bir fırsat haline geldi, bir lüks haline geldi. Genel anestezi mutlaka kullanılmalı. Bu yapılan işlemde hem çocuğun hatırlamaması, hem ağrı duymaması, hem de anksiyeteye sahip olmaması, yani herhangi bir kaygı durum bozukluğuna yol açmaması açısından artık genel anestezi bizim çok daha fazla tercih ettiğimiz yöntemlerden bir tanesi.
İşlem olarak düşündüğünüzde sünneti herkes işlem olarak yapabilir tabii ki ama önerir miyiz? Herkesin yapmasını önermiyoruz. Bunun birçok sebebi var. Yapan kişinin birinci olarak ameliyathane şartlarına, dezenfeksiyona ve temizlik kurallarına yakın ve bunları bilen birisi olması lazım ki mikroplardan ve enfeksiyonlardan çocuğu korusun. Birinci sebep bu. İkincisi, penis ameliyatları, penis cerrahisi göz ardı edilemeyecek kadar bir göz incelemesi ve bir ölçüm içerir. Yani toplumumuzda artık birçok çocukta görüyoruz. Değişik varyasyon, değişik variyete, farklılık bulguları olarak bebekler ya da çocuklar gömük penis olarak geliyorlar. Hipospadias, epispadias olarak adlandırılan kompleksler, peygamber sünneti olarak adlandırılan idrar deliğinin olması gerekenden farklı bir yere açılması ile sonuçlanan hastalıklarla birlikte başvuruyorlar. Bunun dışında cilt problemleri olabiliyor, dönüklük problemleri olabiliyor. Bunlar genellikle sürekli bu işlerle uğraşan ve bunların ne olduğunu bilen hekimlerce kontrol edilip yapılması gereken konular. Ha şansınıza bu işlemleri yaparsınız. Birçok çocukta bu malformasyonlara rastlamaz, normal sünnetlerle gider. Ancak bir çocukta işler çok kötü sarpa sarabilir. Bu yüzden çok fazla önermiyoruz. Bu işin ehli, ürologlar, çocuk ürologları, çocuk cerrahları tarafından uygulanması daha doğru gelmekte bize. Yani çocuğa aşina olan hekimlerin, cerrahların bu işi yapmaları çok daha mantıklı olmakta. Ortam tabii ki çok önemli. Eskilerde 1980'lerde, 70'lerde hatta daha öncesinde berberler tarafından evlerde yapılan bir işlemmiş aslında sünnet. Hatta sünnetçiler ellerinde çantalarıyla mahalle mahalle dolaşırlarmış. Ortam çok önemli. Neden çok önemli? Ambiyans sağlaması ve çocuğu eğlendirmesi için değil tabii ki. Ortamda bulunan partiküllerin, mikropların o sırada aletleri, cerrahi aletleri ve çocuğa bulaşmaması açısından. Çocuğun sükunetini teskin edebileceğiniz bir ortam olması açısından ve bir şeyler ters gitmesi durumunda çok nadiren rastlanabilir bir takım komplikasyonlar var. Burada bir kanama olabilir vesaire olabilir. Çok daha her şeye hazırlıklı bir şekilde bir çevre içerisinde bunlara müdahale etmemiz gerektiğinden dolayı farklı bir düzen gerekmekte. Örneğin bir ameliyathane ortamı gibi. Sünnet işin altın dönem, yeni doğan dönemi. Bu aslında toplumumuzda çok fazla bilinmiyordu. 2000'li yıllarda yavaş yavaş tanınmaya başladı ama Türkiye'de zaten bu 1900'lardan beri var olan bir yöntem. Yani bebek yeni doğan dediğimizde neyi kastediyoruz? Bebek yeni doğduğu ilk günler değil ama bir haftayla bir aylık arasında olduğu süreç. Bu 3 haftalık altın dönemde bebeğe lokal işlem altında sünneti yapabiliyorsunuz. Bu işlem ağrılı bir işlem olmuyor. Sonrasında ağrı kesici kullanmanıza gerek olmuyor. Bir kesme, dikme olayı yok. Çepeçevre çok güzel kozmetik sonuçlarla iyileşiyor ve iyileşme süreci çok hızlı. Yani çok kısa bir süre içerisinde anne ve babaya da zulüm olmadan, onlar da çok fazla sıkıntı duymadan bu işlem aslında kendiliğinden çoktan bitmiş oluyor. Ve bu sebeple benim önereceğim en güzel dönem yeni doğan dönemi olur. Bu dönem kaçırıldı diyelim. 1. aya kadar bir mani çıktı. Anne ya da babanın bir manisi oldu ya da bebek küvezde kalması gerekti ya da doğum ağırlığını tamamlayamadı. Birçok problem eşlik etti. Sünnet yapamıyoruz. O zaman 2. altın dönem devreye giriyor. Bu 2. altın dönemde artık 6. ayla 1. yaş arasındaki bebeğin bir miktar daha geliştiği ve genel anestezi uygulayabileceğimiz, elektif şartlarda da genel anestezi verebileceğimiz olan zaman sürecidir. Bebek 6 aylık oldu. 1 yaşına kadarlık olan süre içerisinde, bu 6 ay içerisinde 2. altın dönem diyoruz biz buna. Bu dönem yeni doğan döneminden en büyük farkı genel anestezi gerektirmesi, lokalle bu işlemin yapılmaması ama aşağı yukarı iyileşmenin de birbirlerine yakın olması. Yani yeni doğan sünneti ne kadar hızlı iyileşiyorsa aşağı yukarı 6. aydaki bir bebekteki sünnette hemen hemen belki bir gün farkla, daha bir gün uzaması farkıyla yine çok hızlı bir şekilde iyileşir. Bu yüzden bu dönemde tercih edilebilir. 1 yaşını geçtikten sonra genellikle 1 ile 2 yaş arasında sünnet yapılır, popülerdir. 2 yaşından 6 yaşına kadar fallik dönem olduğu için çok uzun bir süreç çocuklara bu tür girişimler çok önerilmemiş. Genel anestezinin ve konforlu cerrahinin bu işe devreye girmesi ve post-op dönemde, ameliyat sonrası dönemde artık pansumanlar vesaireler gibi çocuğu ürküten, canını yakan bir takım hadiselerin olmaması sebebiyle aslında bu dönemde dahi bir problemin varlığında sünnet yapılabilir. İdrar yolu enfeksiyonu vesaire gibi. Bu dönemden sonra da aslında hayatın herhangi bir döneminde biz çocukları ya da erişkinleri dahi sünnet yaptırabilirsiniz diyoruz. Birbirlerinden çok anlamlı bir istatistikler farklılıkları olmuyor.
Ne kadar zamanda iyileştiği sorusunun cevabı aslında çocuğu ya da bebeği ne zaman sünnet ettirdiğimizle doğru orantılı. Şöyle, bebeğin büyümesiyle ya da çocuğun büyümesiyle beraber penil doku, penil cilt, penisteki damarlar da yavaş yavaş kalınlaşmaya ve büyümeye başlıyor. Ne kadar erken davranırsınız ve bu gelişimlerin ne kadar başında yakalarsınız, hem iyileşme o kadar hızlı olur hem de çocuğun yaşayacağı post-op dönemdeki, ameliyat sonrası dönemdeki rahatsızlık o kadar minimalize olmuş olur. Yeni doğan döneminde bu işlemi yaptıktan sonra yaklaşık olarak 1,5-2 günde sünnet dokusunun iyileştiğini görüyoruz. Bu full bir iyileşme değil tabii ki. Tamamıyla bir iyileşmeden bahsetmiyoruz burada. Çünkü insan vücudundaki herhangi bir travmaya karşı iyileşme, gerçek iyileşme 3 haftayla 6 ay arasına kadar süren bir süreçte olur. Ancak bu ilk dönemdeki birbirinden ayrılmama ve derinin cildin kapanması ve artık bir yara olarak adlandırılmaması olan ilk faz yaklaşık çocuklarda 1,5-2 gün, yeni doğan döneminde 1,5 ya da 2 gün kadar sürüyor. Biraz daha büyüdüğümüzde 6. aya geldiğimizde bu 1,5-2 gün yerine bu iyileşme 2,5-3 güne kadar taşabiliyor. Bunun sonrasında biraz daha uzatıp hani sünnet düğünü yapacağım, çocuk biraz kendinde olsun bizler de kutlayalım gibi bir düşünceyle 6 ya da 7. yaşlarda bu işlem yapıldığında bu iyileşme süreci 1 haftaya kadar bulabilmekte. Daha sonraki dönemlerde yani ne kadar beklenir, ne kadar bu iş uzarsa iyileşme süreçleri de o kadar uzamakta. Bu soru ebeveynler tarafından çocuk cerrahlarına çok geliyor. Tabii ki çocuklar tarafından değil ama anne babalar tarafından bize iletilen, hocam ergenlik döneminde ya da daha sonraki dönemlerde çocuk kendisi karar verse ve kendisi bu işlemi yapsa çok daha iyi olmaz mı sorusu bu aslında. Bu çok tartışmalı bir konu. Birçok aslında o düzeye gelmiş, o yaş grubuna gelmiş erkek de gerçekten sünnet kararı verildiğinde keşke ben bunu hatırlamıyorken ve bununla ilgili hiç endişem, kaygım, korkum yokken bu bana yapılmış olsaydı düşüncesini ve duygusunu taşıyor. Burada bir karar vermek gerekiyor. Evet tabii ki seçim olacaksa ve hani isteyip istememe gibi bir durum söz konusu ise o zaman çocuğa danışmak tabii ki mantıklı. Ancak sağlık sebepleriyle ve sünnetin ne olduğu anlaşıldıktan sonra, bir karar verildikten sonra hayatın içerisinde uygulanabilecek olan en iyi dönem yeni doğan dönemi. Yani bebek ya da çocuk ne kadar ufak, sünnetten kaynaklı ağrı, sızı, iyileşme ya da diğer komplikasyonlar veya anksiyete, tedirginlik, endişe gibi bozukluklar o kadar erken dönemde az, geç dönemde o kadar çok olacaktır. Bu artık günümüzde işte milenyumdan sonra çok yaygınlaşan bir konu, çok enteresandır. Evet, hangi toplumlarda yapılıyor? Müslümanlığın olduğu, artı Yahudiliğin olduğu İsrail gibi topraklarda yeni doğan sünnetinin çok büyük önemi var. Ancak yavaş yavaş yine milenyumla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde American Association of Pediatrics gibi çocuk sağlığı dernekleri de artık hekimlere ve hastanelere yeni doğan sünnetlerinin yapılması gerekliliğini iletmeye başladı. Yeni doğan döneminde ebeveynlere ve doktorlara yavaş yavaş artık bu dönem içerisinde hatta hastaneden çıkmadan sünnetlerin yapılmasını salık vermekteler. Aşağı yukarı Hristiyan ağırlıklı bir toplum olmasına karşın Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl 4,5 milyon kadar çocuk sünnet olmakta ve onlarda da artık bu inanç bazlı, inanç teşkil eden sebeplerden dolayı değil, tamamıyla sağlık sebeplerinden dolayı yapılmakta. Bu şekilde uygulanan birçok farklı ülkelerde mevcut. Avustralya, Yeni Zelanda gibi ülkelerde de sünnet yavaş yavaş sigorta kapsamında olmasa dahi yapılmaya devam etmekte. Aslında bu da en trending sorulardan bir tanesi. Sünnetten sonra çok da bir şeye dikkat etmeye gerek yok. Birçok şey eskiden olduğu gibi değil. Ağrılı pansumanlar, bir yere dokunup da kanatmama, sabit durma gibi olaylar artık yeni teknik sünnetlerde pek de önerdiğimiz şeyler değil. Çünkü zaten işlemler çok temiz, çok hızlı iyileşen ve sonrasında çok da bakım gerektirmeyen bir şekilde ilerliyor. Yaptığımız sünnetlerde neler uyguluyoruz? Genellikle çok hafif bir pansuman ya da bir bant oluyor orada sadece. O bantın kendiliğinden düşmesini ya da eğer düşmezse duş altında banyo yaptırılırken aile tarafından çıkartılmasını istiyoruz. Sonrasında bir iyileştirici pomat ya da krem kullanarak bunu bir haftaya tamamlıyoruz ve bütün işlem burada bitmiş oluyor. Çok fazla çalışma yapılmış bu konuyla ilgili olarak.
Ve görülen odur ki aslında erişkin sünnetlerinde dahi, yani 20 yaş ve sonrasında yapılan sünnetlerde dahi cinsel performans açısından bir olumsuzluk söz konusu değil. Bu ispatlanmış durumda bilimsel olarak. Ancak cinsel hayat gerçekten sünnetten etkilenebilir mi? Cevabım evet, etkilenebilir. Yanlış yapılmış bir sünnette doğru ölçümlemeler yapılmadan, gerçekten altta yatan konjenital doğumsal problem nedir ortaya konmadan ve onlar düzeltilmeden yapılan sünnetlerde gelecekte çocuğu ağrılı, hatta daha kötüsü sıkıntılı bir cinsel süreç bekleyebilir. Bunlar içerisinde en sık rastladığımız şey özellikle genel geçer yerlerde yapılmış sünnetlerle birlikte ortaya çıkan penis derisindeki kısalıklar, küçüklükler ve penisin bu sebeple çok fazla uzayamaması ve ereksiyonda ciddi ağrılara yol açması gibi problemler. Bu spektrumun bir kısmı. Bunlarla beraber eğiklikler, dönüklükler de mutlaka cinsel birleşme esnasında büyük sıkıntılar yaratabilmekte. Sağlıkla kalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olur ve daha fazla uzman görüşüne ulaşabilirsiniz.